Sevgili anne, hamileliğin 7. haftasındasın. Yani 2. ayın içindesin. Gebelikte 7. haftada yeni gelişmeler neler diye merak ediyor musun? Bakalım 7 haftalık gebelikte seni ve bebeğini neler bekliyor? Şimdi videoya geçelim. Merhaba sevgili anne adayları. Konuya geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çoğu zaman hazırladığım içerikleri beğenerek izleyip bilgileniyorsunuz. Ama bu beğeni kalplerde gizli kalıyor. Biraz sonra anlatacağım konuyu da beğeneceğinizi biliyorum. O yüzden şimdi videoyu durdurup bir saniyenizi bile almayacak olan beğen butonuna bastıktan sonra devam edin lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. 7 haftalık bebek nasıl olur diye merak ediyorsun değil mi? İşte sana şaşırtıcı bir bilgi. 7 haftalık bebek ilk döllenmiş yumurta halinden 10.000 kat daha büyük. Cidden büyük bir oran. Ama bebeğin boyu ne kadar oldu ki? Anne karnında 7 haftalık bebek boyu yaklaşık 10-13 mm arasındadır. Yaklaşık bir fasulye küçük bir üzüm tanesi kadardır. Ağırlığı ise 2 gramdır. Hamilenin 7. haftasında bebeğinizin büyüme hızında gözle görülür bir artış meydana gelir. Bebeğiniz bir önceki haftaya göre 2-3 kat büyür. İlk 7 haftada büyümenin çoğu kafa bölgesinde gerçekleşti. Çünkü dakikada 100 yeni beyin hücresi üretiliyor. 7 haftalık gebelik döneminde en önemli olay bebeğinizin gelişmekte olan kol ve bacaklarının, el ve ayaklarının oluşmaya başlamasıdır. Bebekte yüz bölgesi daha da belirgin gelişmeye devam ediyor. Ağzı ve dili minicik bir şekilde oluşmaya başladı. Bacaklarda tomurcuklanma başlar. Kollarda geçen haftaki tomurcuklanma daha da büyür ve bir kürek şeklini alır. Eller ve omuzlar oluşmaya başlamıştır bile. Gözler, burun delikleri, safra kesesi, bağırsaklar, pankreas da daha belirgin bir şekilde gelişimini sürdürür. Kulak yapıları oluşmaya başladı. Göz kabakları ise tamamlanmak üzere. Diz, dirsek ve bileklerinde eklemler oluşmuştur. Diğer organlar hücresel olarak gelişmeye devam ediyor. Cinsiyeti hücresel düzeyde belirlenmiştir. Tiroid bezi gelişmeye devam ediyor. Merkezi nöral tüp, beyin ve omuriliğe ayrılır. Bebeğin beyni daha da büyür. Beyinden vücuda mesajları aktaracak sinir sistemi hücrelerini oluşturacak olan sinir hücreleri oluşmaya başlamıştır. Beynin hassas ve birbirine bağlı ön, orta ve arka beyin bölümleri oluşmaya başlamıştır. Kalbin sağ ve sol kapakçıkları gelişmeye başladı. Kalbi geçen haftaya göre çok daha hızlı atıyor. Kalp dakikada bir yetişkinin 2 katı kadar yani 180 atım yapıyor. Bebekte kan dolaşımı başladı. Sindirim sistemi tomurcuk halinde yapılanmaya başladı. 7 haftalık gebelik ultrason görüntüsünde embriyo amniyon kesesinin içine tamamen yerleşmiştir ve bu kesedeki sıvı içinde yaşamını sürdürür. Bebeğin amniyon kesesinin içinde büyüyor olması onu dış etkenlere karşı korumaya alır. Bebek anne karnında C şeklindedir ve baş ve kuyruk kısmı belirgindir. Embriyonun hemen yanındaki halka şeklindeki yapı yolk kesesidir ve bu haftada net bir şekilde görülür. Yolk kesesinin işlevi tam olarak tespit edilememekle beraber bebeğe ait kan hücrelerinin yapımını sağladığı tahmin edilir. Yapısı gereği adeta karaciğer görevi görür. İçi siyah görünümlü olan yolk kesesi gebelik kesesinin duvarına neredeyse yapışıktır. Bebek büyüdükçe gebelik kesesi ile rahim arasındaki kalan boşluk azalacak ve yolk kesesi de yaklaşık 10-12. haftalar arası azalarak ortadan kaybolacaktır. Ultrasonda plasenta daha belirgin görülür. Doktor bebeğin boyunu her muayene ölçecektir. Bu haftada doktor özellikle bebeğin beyin ve kalp gelişimini değerlendirir. Gerekli görürse doktorunuz vajinal ultrason önerebilir. Erken hamilelikte vajinal ultrason karından yapılan ultrasona göre yapıların daha erken tespit edilmesini sağlar. Vajinal ultrason ise bebeğe herhangi bir zararı yoktur. Eğer hamileliğinizi bu hafta öğrendiyseniz doktorunuz hamilelik haftanızı ve tahmini doğum tarihini hesaplayacaktır. Bu hesaplamalar için son regl tarihinin ilk günü baz alınır. Gebelik belirtileri arasında bulantılar devam edebilir. Hamilelikte 7. haftada mide bulantısı nedenlerinden en önemlisi gebeliğe bağlı artan HCG hormonudur. Bulantının bebeğin organlarının oluştuğu ilk aylar boyunca anne adayının her şeyi özellikle de zararlı olabilecek şeyleri tüketmemesi için oluşturulmuş bir mekanizma olduğu
tahmin edilir. İlk 3 aydan sonra pek çok anne adayında bulantılar kaybolur. 7 haftalık hamilelik belirtileri arasında yorgunluk hissi de vardır. Bu dönemde yorgunluk hissindeki yoğunluğun olası sebepleri arasında anne adayının bedeninde artan kan hacmi, progesteron hormonunun artışı ve embriyodaki büyüme gösterilir. Bu haftada aşırı duygusal olabilirsiniz. Bazı yiyeceklere karşı tiksinme yaşayabilirsiniz veya bazı yiyeceklerden aşırı derecede canınız çekebilir. Göğüslerinizin büyümesi ve gömleklerinizi kapatırken zorlanmanız da bir başka erken dönem hamilelik belirtisidir. Bazı kadınların 7 haftalık gebelik döneminden itibaren göğüs ölçüleri büyümektedir. Göğüslerin çevresindeki yağ toplanmaya başlamıştır bile ve o bölgede kan dolaşımı artıyor. Göğüs uçlarınız hassaslaşır ve daha kahverengi bir renk almaya başlar. Ayrıca bu bölgede küçük çıkıntılar görmeye başlayacaksınız. Bu çıkıntılara Montgomery tüberkülleri adı verilir ve bölgeye yağ taşınmasına yardımcı olur. Bu değişimlerin hepsinin yaşanma nedeni ise yaklaşık 33 hafta içerisinde bebeğinizi emzirecek olmanızdır. Kan hacminizin artması ve böbreklerinize işlenen fazla sıvıdan dolayı normalden daha fazla tuvalete gitmeniz gerekebilir. Şimdiye kadar hamilelikten önce sahip olduğunuzdan %10 daha fazla kana sahipsiniz. Hamileliğin sonlarına doğru bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak için %40 ila %45 arası daha fazla kana sahip olacaksınız. Rahminizin büyümesi de daha fazla tuvalete gitmenizin nedenlerinden biridir. Bebeğiniz doğduktan sonra ise sık tuvalete gitme ihtiyacınız kaybolacaktır. 7 haftalık gebelik döneminde sağlığı iyi olmayan insanlardan uzak durmaya çalışın. Kızamık gibi hastalıklar özellikle çocuklardan size geçebilir. Dolayısıyla dikkatli olmalısınız. Aynı zamanda hayvanlarla olan ilişkilerinize de dikkat etmelisiniz. Koyun ve kuzular düşük yapmaya sebep olacak enfeksiyonlara, kedi kumu ise parazit enfeksiyonlarına sebep olabilir. Bu haftadan itibaren bazı anne adayları için mide bulantıları kaçınılmazdır. İşte bu süreci atlatmanızı sağlayacak birkaç öneri. Yağlı yiyecekler tüketmeyin. Sık sık ve az yiyin. Yataktan kalkmadan önce az tuzlu bir kraker atıştırın. Nane çayı tüketin. Eğer sık sık şiddetli kusmanız olursa vücutta su kaybı meydana gelebilir. Bu durumda hastanede serum verilerek kaybedilen su ve mineraller yerine konmuş olur. Eğer serum aldığınız günden sonraki günler mide bulantınız ve kusmalarınız şiddetli devam ederse doktorunuz bulantı önleyici bir ilaç önerecektir. Bulantı önleyici ilaçların hamileliğin ilk dönemlerinde güvenli olduğu belirtilir. Yorgunluk hissi ve uyku hali yoğun yaşanabilir. Hamileliğin ilk haftalarına özel bu durumu tolere edebilmek adına bu dönemde bedenin ihtiyaç duyduğu kadar dinlenmek ve uyumak anne adayına iyi gelir. Bu haftalarda bazı aşırı duygusal tepkiler verebilirsiniz. Ufacık bir şeye hüngür hüngür ağlayabilirsiniz veya eşinizi, yakınlarınızı anlayışsız olmakla suçlayabilirsiniz. Bu durum hormonlardan kaynaklansa bile çevredeki kişilerin endişelenmesine neden olabilir. Bu gibi yaşadığınız olumsuz anların arkasından duyduğunuz ilk pişmanlıkta bu durum hamilelikten kaynaklandığını söylerseniz karşınızdaki kişinin çok rahatladığını görebilirsiniz. Annedeki değişiklikler arasında meme bölgesinde dolgunluk, gerginlik ve sızı hissi olabilir. Eğer bu durum sizi rahatsız ediyorsa sütyen değiştirmenizde yarar var. Aksi halde şikayetleriniz daha da artabilir. Hamilelikte 7. haftadan itibaren anne adaylarında bazı yiyeceklere karşı aşırı bir istek görülebilir. Aşermek olarak adlandırılan bu durum genellikle hormonal değişimlerin sonucu olarak oluşur. Aşermenin vücudun eksik bir olan vitamin veya minerallere ihtiyaç duymasından dolayı da yaşanabileceği belirtilir. Özellikle de yoğun mide bulantısı yaşayan ve bazı yiyeceklerden mahrum kalmak zorunda olan anne adaylarında bu durum daha sıklıkla ortaya çıkabilir. Aşermek bazen eşinden ve yakınlarından fazla ilgi göremeyen anne adaylarında da bir ilgi çekme yolu olabilir. Her ne olursa olsun bedenin isteklerine duyarsız kalınmamalı ve anne adayı mümkünse, mevsimi ise ve bulunabilecek bir yiyecekse arzu ettiği yiyeceği yemelidir. Önünüzdeki birkaç hafta ilk doktor randevusuna gitmek için mükemmel bir zamandır. İyi bir doğum öncesi bakım bebeğinizin hayatına sağlıklı başlamasına yardım edecektir. İlk randevuma nasıl hazırlanmalıyım sorusu akıllara gelebilir. Bütün sorularınızı bir kağıda yazın ve muayeneye giderken yanınızda götürün. Çok istediğiniz profesyonel tavsiyeleri alırken zamanınızı verimli kullanmış olursunuz. Ne kadar önemli olup olmadığını düşünmeden merak ettiğiniz her şeyi sormalısınız. Ayrıca kullandığınız bütün ilaçları yanınızda götürün. Böylece doktorunuz bu ilaçları almanın güvenli olup olmadığı konusunda size yardım edebilir.
Takviminize bakın ve son regl döneminizin ilk gününü not edin. Doktorunuz bebeğinizin doğum tarihini buna göre tahmin edecektir. Eğer günü işaretlemediyseniz veya düzensiz regl dönemleriniz varsa endişelenmeyin. Doktorunuz kaç haftalık hamile olduğunuzu görmek için erken ultrason muayenesi yapabilir. Bebeğinizin genetik bir hastalığa sahip olup olmadığını görmek için test yaptırmayı isteyip istemediğinize karar verin. Eğer hamile kalmadan önce genetik tarama yaptırmadıysanız bu testleri yaptırmanız yararlı olacaktır. Aynı zamanda Down sendromu için de test yaptırmayı düşünebilirsiniz. Muayene sırasında neler olur diye sorarsanız doktorunuz fiziksel ve duygusal olarak nasıl hissettiğinizi sorarak muayeneye başlayacaktır. Bu şekilde sizin risk göstergesi olacak bir sorununuz olup olmadığını görecek ve aklınızdaki sorulara cevap verecektir. Doktorunuz belli endişelere sahip olması durumunda size başka sorular da sorabilir. Bu muayenelerin amacı hamileliğinizin nasıl ilerlediğini görmek, sizi ve bebeğinizi sağlıklı tutmak için gereken bilgiyi iletmektir. Doktorunuz kilonuzu, tansiyonunuzu ve idrarınızı kontrol edecek, bel bölgenizi ölçecek, bebeğin pozisyonunu kontrol edecek, kalp atışlarını dinleyecek, gerekirse bazı testler yapacaktır. Muayenenin sonunda doktorunuz sizinle bulguları paylaşacak, bir sonraki muayeneden önce gerçekleşmesi gereken değişiklikleri anlatacak ve dikkat etmeniz gereken noktaları size anlatacaktır. İyi beslenme, sigara, alkol, uyuşturucudan uzak durmak gibi. Son olarak yaptırmayı düşündüğünüz testlerin artı ve eksi yönlerini size söyleyecektir. Şimdi bazı anne adayların aklına partnerim yani eşim benimle gelmeli mi diye sorusu takılabilir. Bu karar tamamen size ait. Bazı çiftler bu muayenelere beraber gitmenin daha yararlı olduğunu düşünüyorlar. Özellikle ilk muayene, ultrason ve önemli testlerin sonuçlarının alınacağı muayenelere. 7. haftayı da geride bıraktık. Hamilelikle alakalı diğer videolara sonda çıkan kartlardan gidebilirsin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yaparak geri dönütler sağlamayı unutma. Bu kanalı izlenmeye değer bulup hemen şimdi buradan abone olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın. Her iş nasibine, her nasip ise vaktine esirdir. Zaten vakit geldiğinde bu videolar senin karşına çıkacaktır.